Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Stranger Things'in yeni sezonu uzun bir bekleyişin ardından sonunda yayınlandı. Stranger Things 4. sezon 1. kısım nasıldı? Söylendiği gibi diğer sezonlara kıyasla daha karanlık bir tonu olduğunu hissettirerek başlıyor dizi. Ve tahmin edildiği gibi Eleven'ın geçmişinin detaylıca anlatıldığı, aynı zamanda da Max'in etrafında dönen bir sezon izliyoruz. Max'in karakter gelişimi çok güzel işlenmiş. Sadie Sink de oyunculuk anlamında çok iyi iş çıkarmış bence. David Harbour ve Millie Bobby Brown ile birlikte sezonun en iyilerindendi kesinlikle. Ancak bir yapım ne kadar popüler olursa olsun, bölüm sürelerini 45 dakikadan 75 dakikaya ve daha da uzuna çıkarmak gerçekten cesur bir hareket. Çünkü bir anda tüm hız değişiyor. Hikayenin yapısı değişiyor ve sıkıcılığa çok daha fazla yer bırakıyor. Ama iyi haber şu ki bölüm süreleri uzun olmasına rağmen dizi o kadar iyi bir tempoya sahip ki akıp gidiyor adeta. 4. bölüm şimdiye kadarki bölümler arasında sezonun en iyi bölümüydü bence ve son sekans harikaydı. Dizinin şu ana kadar yarattığı en iyi anlardan biriydi. Yeni karakterlerden Argyle'ı pek sevmedim. Çok boş bir karakter olmuş bence ve kalabalık yapmaktan başka bir işe yaramadığını düşünüyorum şimdiye kadar. Daha iyi yazılabilirdi. Jonathan'ın arabası bozuk diye yazılmış karakter bildiğin ama Eddie favori karakterlerimden biri oldu kesinlikle. Jonathan bu sezon inanılmaz arka planda bırakılmış bu arada. Nancy ve Steve'i yeniden birleştirme çabaları var. Bunun ise bu iki karakterden birinin ölümü yaşanırsa daha duygusal bir sahne ortaya çıkarmak için yapıldığını düşünüyorum. En iyi ve en eğlenceli sahneler ana kadronun çoğunluğunun yer aldığı Hawkins'te olan grubun sahneleriydi bence. Steve, Dustin ve Robin üçlüsü ve Erica. Yine inanılmaz replikleri var Erica'nın. Hatta daha fazla ekran süresinin olmasını isterdim. Ama çok fazla karakter olduğu için bölüm süresine rağmen yine az görünüyor bana göre. Basketbol takımı çetesine gelirsek çok amaçsız hissettiriyor. Hele ki Jason aşırı dengesiz bir karakter. Olaylara verdiği tepkiler, hızlı duygu değişimleri, ne olursa olsun sürekli bir motivasyon konuşması havasında çok gerçeklikten uzak bir karakter olmuş bence. Her sezonda olduğu gibi yine bu sezonda birçok 80'ler göndermesi ve referans içeriyor. Michael Myers'tan Freddy Krueger'a, Hayalet Avcılarından Polis Akademisi'ne çok fazla detay var. Hopper'ın hayatta kalma sahnesinin ise çok tembelce yazıldığını düşünüyorum. Onun dışında ve bazı ufak tefek detayların haricinde çok iyi bir 7 bölümdü. Spoilersız bu kadar değinebildim. Spoilerlı konuşacak olursak, Will'in çizdiği resim bir şekilde Vecna ile bağlantılı ya da onu yenmek için yardımcı olacak diye düşünüyorum. Max'in öleceğini düşünüp herkese mektup yazmasını ise bir şaşırtmacı olarak görmek istiyorum. Çünkü Max herkese mektup yazdı ve son bölümde ölürse fazla basit olur. Bildiğin mektup yazdırarak bu karakter ölecek, veda edin, son bölümde de herkes mektupları okuyacak diyorsun seyirciye. Bu kadar belli ede bir ölüm yaşanacağını düşünmüyorum. Umarım olmaz. Ben ters köşe bekliyorum ve alttan Steve'in vedası işleniyor gibi hissediyorum. Hopper'ın kaçtığı sahne ise çok iyi olsa da fragmanda Demogorgon'la savaştığı sahne yaşanmadığı için tekrar yakalanacağını bilmek sahnenin kurtulma hissini bir tık almış bence. Eleven'ın Dr. Brenner ile tekrar bir araya geldiği sahnede ise kaçmaya çalışıyor, tamam. Ama yaşadığı onca şeyden sonra neden ona hala baba diye hitap ediyor mesela? Cevap basit aslında. Zoraki dramatik etki yaratmak. Ama bu sahne Eleven'ın karakter gelişimi açısından 1. sezondaki kaçışından bu yana ne kadar değiştiğini göstermeleri için büyük bir şanstı bence. Ama bunu kullanamamışlar maalesef. Sezonun şimdiye kadarki en duygusal sahneleri ise Hopper'la Joyce'un kavuşması ve Hopper'ın Dimitri'ye hayata dair bakış açısını anlattığı uzun monoloğu bence. Hopper dokunduğu herkese etkileyen bir lanet olduğuna inanmaya başladığını, lanetlendiğini sandığını ama lanetin kendisi olduğunu anladığını anlatıyor. Monoloğun bir parçası olarak Vietnam'daki zamanından ve eline alması gereken tehlikeli bir kimyasal olan Agent Orange'dan da bahsediyor. Agent Orange, Amerika ordusu tarafından Vietnam Savaşı'nda orman alanlarını ve mahsullerini hızla yok etmek için kullanılmış herbisit, yani bitki öldürücü ve yaprak dökücüdür. Savaş dönemi boyunca 20 milyon galona yakın malzeme kullanılmış, daha sonra içerdiği maddeler özellikle uzun vadede bitki öldürmekten çok daha fazlasını yapmış. Hopper'ın Amerika askerleri arasında maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin yetersiz olduğundan bahsetmesi, Hopper'ın karanlık ruh halini göstermek için savaş tarihindeki en kötü şöhretli kimyasallardan birinin referans olarak kullanılması çok iyiydi bence. Bu arada dizinin Türkçe dublajında inanılmaz bir hata var. Çoğu yerde Vecna yerine Dustin diyorlar. Örneğin Vecna'ya ulaşabiliriz denmesi gereken yerde Dustin'e ulaşabiliriz diyorlar. Ya da Vecna saldırdı yerine Dustin saldırdı. Bu hatayı nasıl yaptılar bilmiyorum. Dr. Brenner Eleven'ın güçlerini geri kazanmasına neden yardım ediyor? Ruslar Demogorgon'u nasıl ele geçirdi? Ve daha birçok sorunun cevabı için son 2 bölüm merakla bekliyorum. Umarım tatmin edici bir sezon finali yapmışlardır diziye. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın.